Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir gümüşle başlayalım. Burada uzun zamandır şu düşüş sürecini takip ediyorduk. Burada satışların bir önceki dibe ulaşmadan alıcılarla karşılaşması, şu son talepten daha zayıf bir arzın geldiğini ve alıcıların burada hala güçlü olduğunu, bir önceki dibe ulaşamadan alıma geçtiklerini gösterecek ve dolayısıyla yukarıda 34.86-34.42 direncinin de kırıldığı bir süreci takip ederiz diye bir beklenti içindeydik. Ancak ne yazık ki buradaki satışlar bir önceki dibe kadar ulaşmış durumda. Dolayısıyla burada bir talep arz dengelenmesi oluştu. Bu nedenden dolayı da artık buradan gelen alımların yukarıda 34.86-34.42 bölgesinde satıcılarla karşılaşma ihtimali güçlenmiş oldu. Tabii şimdi önümüzdeki günlerde eğer burada bir yükseliş gelecek olursa karşılaşacağım ilk soruyu bugünden cevaplamış olayım. Burada bir omuz baş, omuz formasyonu oluşur mu sorusunu çok duyacağız. Şimdi bu tür formasyonların oluşması için bazı şartlar ararız. Bu şartlardan en önemlisi de şu oluşan sol omuz ve olası baş tepelerinin RSI'da negatif uyumsuzluğu gösteriyor olması lazım. Yani ne demek istiyorum? Şu sol omuzu oluşturan RSI tepesinin başı oluşturan RSI tepesinin üstünde oluşması gerekirdi. Yani burada bir negatif uyumsuzluk olmalıydı. Ancak RSI'ye baktığımızda şu an için bu tarz bir hareket görmüyoruz. Dolayısıyla burada omuz baş omuz formasyonu yerine bir çift tepe formasyonunun oluşma ihtimali daha güçlü. Dolayısıyla buradan gelen alımlar bakın aşağıda 30-19-29-70 desteği korunduğu sürece bu şartı unutmayalım. 30-19-29-70 desteği korunduğu sürece ana beklentimiz bir önceki tepeye ulaşan yükselişlerin gelmesi olacaktır. Ancak bu süreç içerisinde de gene temkinli olmaya devam edeceğiz. 31-23 kırılması gereken ilk direnç bölgemizdir. Bu bölge kırıldığı takdirde burada bir tepki sürecinin başladığını söyleyebiliriz ve bu da minimum 31.89 maksimum 33 dolara kadar bir tepki olarak görülecektir. Dolayısıyla buradaki bu tepki sürecindeki olası dirençlerimizde talebin arza dönüp dönmediğini kontrol etmemiz gerekir. 33 dolar kırıldıktan sonra da zaten 34.80'lere doğru hareketin devamı beklenir. Ancak 33.80'de gene bir ara direnç bölgemiz olduğunu da unutmayalım. 30-19-29-70 uzun vadeliler için önemli bir destek bölgesi olmaya devam ediyor. Buradan düşük zaman dilimlerine dönecek olursak bakın şurada 32-16'lardan başlayan düşüş sürecini öncelikle bir analizini yapmamız gerekir. Aşağıda 30-18'lerde sonlandıktan sonra bir tepki sürecini başlattı. Ne zaman 30-64'lerin üstüne attığında. Burada aynı zamanda bakın dipte bir ters omuz baş omuz formasyonu da oluşmuş durumda. Hatırlarsanız yüksek zaman dilimlerinde bir omuz baş omuz oluşur mu dediğimizde RSI'de uyumsuzluk bekleriz demiştik. Tam da bunun örneğini görüyoruz. Şu omuz ve başa baktığımızda RSI'de bu sefer bir dipte pozitif uyumsuzluk olduğunu da gördük. Dolayısıyla şu direncin kırılmasıyla birlikte 30.78'in geçilmesiyle birlikte burada şu formasyonun aktif olduğunu artık söyleyebiliyoruz. Ancak şu an içinde aşağıda 30.50 kritik olacak. 30.50 desteği korunduğu sürece burada ilk hedefimiz 31.43-31.32 olacaktır. Şu düşüşün %61.8 yani maksimum tepki sınırı. Bu bölge geçilecek olursa da bir ara direnç olarak 31.72'leri takip ediyor olsak da ana beklentimiz tekrar 32.16'lara doğru yükselişin devamı olacaktır. Bu tarz bir hareket gelecek olursa bu bölgede oluşan fiyat hareketlerine göre analizlerimizi güncellemeye devam edeceğiz. Bu arada tabii şu uyarıyı da yapayım. Bu tarz bir yükseliş sonrasında tekrar satışlarla karşılaşabiliriz ve bu tarz bir satış gelecek olursa özellikle Amerika saatlerine burada çok dikkat edeceğiz. Saat 4'ten sonra burada gelebilecek olası satışlar bir çift dip yapmak isteyebilir. Yani evet burada bir ters omuz baş omuz formasyonu olasılığımız var ancak burada tekrar satışlar gelip bir çift dibe yönelmeyeceğinin de garantisi yok. O yüzden temkinli hareket etmek lazım. Onun için de aslında şu yükselişi takip edeceğiz. Bu yükselişin düzeltmesinin başladığını söyleyebilmemiz için şu anda aşağıda 30.84'ü takip ediyor olacağız. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak ons altında bir düzeltme süreci
artık başladı diyebiliyoruz. 2670, 2663 kırılmış durumda. Burada bir psikolojik destek olarak 2600'leri takip edeceğimizi söylemiştik. Aynı zamanda bakın şu 2287'den başlayan yükselişin minimum düzeltme sınırı da gene bu bölgede. Şu an için buradan bir destek aldığımızı söyleyebiliyoruz. Ancak burada tekrar alıcıların devreye girdiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 2670'in geçildiğini görmemiz gerekecek. Burada bu tarz bir hareket, yükseliş gelecek olursa da gene 2790'larda bir çift tepe yapıyor muyuz? Bunu takip ederiz. Ancak 2600'lerin altında kalıcı olduğu takdirde de maksimum düzeltme sınırımız olan 2483-2447 uzun zamandır her analizde bahsettiğim bu destek bölgesine doğru satışların derinleşme ihtimali hala gündemde. Kısacası orta uzun vadeliler şu alanı takip edecek. Yukarıda 2670 geçildiğinde bir çift tepe için en kötü ihtimal bir çift tepe için umutlanabilirler. 2600'ün kırılması durumunda da bu maksimum düzeltme sınırına doğru satışların devamı bekleyebiliriz. Şimdi buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde aslında görünüm biraz tatsızlaşmaya başladı. Bakın şurada bir önceki dibimiz vardı. 2609-2602'den geçen dün bir ara bunun altına indik. Oldukça tatsız bir süreçti aslında bu ve sonrasında da bakın gelen tepkiler son derece zayıf kalıyor. Aslında burada bir üçgen formasyonu da oluşmaya başladı. Tabii bu üçgen formasyonu bir filamaya da dönüşebilir. O yüzden burada biraz temkinli olmamız gerekecek. Yani ne demek istiyorum? Şu düşüş kadar şu üçgen aşağıda kırılacak olursa yani 2589'un altına inecek olursa şu flama kadar burada tekrar satışların derinleştiği bir süreç takip edebiliriz. O nedenle altın özelinde görünüm biraz bozulmuş durumda. Ancak biz gene şu düşüşün analizini yaptığımızda burada bir tepkinin başladığını söyleyebilmemiz için yukarıda 2635'in geçildiğini görmemiz gerekir. Eğer bu tarz bir hareket gelecek olursa şu aşağıdaki negatif görünüm biraz toparlamış olacak. En azından aktif olmayan bir formasyon, bir oluşum olarak kalacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde, saatlerde bu 2635 geçiliyor mu? Bunu takip edeceğiz. Bu tarz bir kırılım gelirse 2664'ler minimum tepki sınırı, maksimum ise yukarıda tekrar 2700'ler gündeme gelecektir. Ve bu tarz yükselişlerde tepki olarak kalır. Ancak 2700'lerin hatta burada 2714 diyelim üstünde kalıcı olduğu takdirde tekrar 2790'lara doğru burada yükselişlerin devamı beklenebilir. Ancak tabii bunun için öncelikle şu yatay banttan kurtulması gerekiyor. Altının yukarıda 2635 geçiliyor mu? Bu oldukça kritik olacak. Aşağıda 2589 kırılacak olursa da bakın bu tür bir harekette de aslında şu yükselişin analizini yapmamız gerekir. Şunları bir temizlemek istiyorum hemen. Bakın şu dipten başlayan esas büyük yükselişin artık düzeltmesine girdik demek olacak. Ve aslında bakın buradan da baktığımızda dünkü aşırılığın da %61.8'den çok güzel bir dönüş aldığını görüyoruz. Aslında burada benim bir hatam var. Bakın şu yükselişi analizini yapmayı atlamışım. O yüzden kusura bakmayın. Bakın bu düşüşü çok net görebilirdik aslında. Şu yükselişin analizini yapsaydık aynı zamanda bakın şurada da tepe bölgesi. İşte zaman zaman bazı şeyleri gözden kaçırabiliyoruz. Düşük zaman dilimlerine çok odaklanınca şu geniş açıdan bakmayı atladığımızda bu tür sorunlar da yaşanabiliyor. Bu da güzel bir örnek oldu analizler için. Kısacası evet şu alana baktığımızda bir negatif görünüm var. Ancak şu son yaptığımız analizle birlikte önemli bir bölgeden de destek bulduğumuzu görüyoruz. Uzun lafın kısası ama gene biz yukarıda 2635 geçiliyor mu bunu yakından takip ediyor olacağız. Şimdi buradan platine geçtiğimiz zaman platinde de bakın gene şu son talep kadar arz gelmiş durumda. Dolayısıyla yatay bant hareketi takip edilebilir. Aşağıda 940 altında kalıcı
olmadığı takdirde gene burada bir tepki bekleriz. Şimdi gelin şu düşüşün bir düzeltmelerine bir bakalım, hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor onu bir netleştirelim. Bakın burada tepkinin başladığını söyleyebilmemiz için yukarıda öncelikle 963'ün geçildiğini görmemiz gerekir. Bu tarz bir kırılım gelecek olursa 980'ler minimum tepki sınırıdır. Maksimum tepki olarak da 1007'yi yukarıda takip ederiz. Ancak aşağıda şu destek bölgemiz korunduğu sürece, 940'ların altında kalıcı olmadığı sürece benim ana beklentim gene şu arz talep dengelenmesinden dolayı bir önceki tepeye 1050'lere doğru hareketin devamı olacaktır. Tabi burada gene bakın bir omuz baş omuz formasyonu olabilir mi soruları gelecektir. RSI'ye baktığımızda bunu desteklemediğini görüyoruz. Burada bir negatif uyumsuzluk olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu tarz bir formasyon oluşumu pek mümkün değil ama imkansız diyemeyiz. Burada illaki bu paternler uyuşmak zorunda değil ama bu tarz bir hareket görmediğimiz için ana beklentimiz olmamalı. Esas beklentimiz bir önceki tepeye ulaşan hareket olmalıdır. Ancak bunun tekrarlıyorum şartını 940 altında kalıcı olmadığı takdirde. Dolayısıyla burada alım yapmak isteyenlerin mutlaka 940 altına stop koyması gerektiğini unutmayalım. Şimdi düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde ben aslında iki bölgeden platine bakmak istiyorum. Birincisi bu gene 1053'lerden başlayan düşüş. Yüksek zaman dilimlerinde baktığımız alan. Ancak sonrasında burada 1004'lerde bir gene direnç oluşturmuştu. Bu bölgeden yaşanan düşüşün de gene analizini doğru yapmamız gerekecek. Bunun içinde bakın yukarıda 952 bölgesi tepkinin geldiğini, bize tepkinin başladığını gösterecek alandır. Bu bölgenin kırılmasıyla minimum yukarıda 962, maksimum ise 978'lere kadar bir yükseliş beklenebilir. Bu bir tepki olarak kalacaktır. Ancak 978 üstü hareketler tekrar 1004'leri gündeme getirir. Bakın burada 1004 gerçekten artık oldukça kritik bir seviye. Hatta buna 1004-1007 aralığı diyebiliriz. Yüksek zaman dilimlerindeki bu büyük düşüşün de gene maksimum tepki sınırı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada orta uzun vadeli düşünenler için 1004-1007 kırılmadığı sürece alıcı olmak çok sağlıklı olmayacaktır. Daha düşük zaman dilimli düşünenler içinse 952 üstü kapanışlar en azından bir tepkiye yatırım yapma fırsatı verecektir. Ancak bunun bir tepki olduğuna, tepkiye yatırım yaptığımızı unutmamamız gerekecek ve dediğim gibi şu yukarıda işte 962'ler, onun da üstünde 978 seviyelerine geldiğinde temkinli olması gerekir bu tarz yatırımcıların. Talebin arza döndüğünü gördükleri anda stoplayıp buradan kendilerini kurtarmaları gerekir. Orta uzun vadeliler içinse dediğim gibi 1004-1007 aralığı önümüzdeki süreçte çok önemli olacak. Şimdi buradan Palladium'a geçecek olursak, Palladium'da görünüm bozulmaya başladı. Bakın şu destek bölgesine ulaşmasını bekliyorduk. 949, burada 950'yi kırmış durumda. 949 altında kalıcı olduğu sürece ne demiştik önceki analizlerde de? Fincan kulp formasyonumuz iptal olur ve şu alanda yatay bant hareketini takip ederiz ve dolayısıyla burada 800 dolara kadar artık düşüşler beklenebilir. Bunun bir fake kırılım olma ihtimali yok mu? Elbette ki var. Yukarıda 984 geçildiği takdirde de burada bir fake kırılım sonrası tekrar alıma döndüğümüzü ve tekrardan bu formasyonun aktif olduğu bir süreci takip edebiliriz. Dolayısıyla bugün, yarın, önümüzdeki şu 1-2 gün bu dip bölgede kalıcı oluyor muyuz yoksa tekrar bir dönüş alıyor muyuz, bunu takip ediyor olacağız. Şimdi buradan düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın önemli bir destek bölgemiz kırılmış durumda. 984-973 bölgesi. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte artık yeni bir konsolidasyon alanına girmiş durumdayız. Geçmişte bakın bu bölgede bir yatay hareket sonrası yükselişler başlamıştı. Tekrar dolayısıyla bu bölgeye dönmüş durumdayız. Aşağıda ilk destek bölgemiz bu konsolidasyon alanının bir ara desteğidir. 918-912 esas güçlü görebileceğimiz destek bölgesi, alıcıların yoğun olabileceği bölge 892-885 bölgesi. Fakat biz şu an için aynı zamanda şunu da takip
etmeliyiz? Burada olası dönüşlerde hangi seviyelere dikkat edeceğiz? İlk olarak söyleyeceğimiz aslında 984-973 kırılan destek direnç olarak çalışacak mı? Bunu takip etmek olacak. Ancak bu bölgenin geçilmesi yeterli olmayacaktır. Şu son düşüşün tepkisine başladık diyebilmemiz için yukarıda 1003'ün geçilmesi gerekir. 1003 geçilmediği sürece burada satıcıların güçlenme riski gündemde olacak. Burada bir konsolidasyon süreci geçirebilir. Fakat sonrasında satışlar büyük ihtimalle tekrar gelecektir. Ta ki yukarıda 1003 geçilmediği takdirde. 1003 geçilecek olursa da bir tepki süreci takip edilir. Bu da 1046 ve 1120 seviyelerini gündeme getirecek minimum ve maksimum tepki sınırı olarak. Ancak şu an için aşağıda öncelikle bir 984-973 desteği direnç olarak çalışıyor mu? Bunu kontrol edeceğiz. Kırılacak olursa da 1003 takibimizde olacak. Önümüzdeki günlerde gene bu bölgelerde oluşan hareketlere göre analizlerimizi güncelleriz. Evet, değerli metallerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.